Yalı Çapkını sezon finalini izliyoruz. Abiler heyecanlı mısınız? Abi ben heyecanlıyım. Çok büyük bir beklentim yok açıkçası diziden ama bir ankette açmıştık. %93 evet çıktı oradan, hani yapın böyle bir içerik diye. İlk defa da biz yapacağız bu içeriği. Şu an işte geldik gece, izlemedik bölüm. Şimdi birlikte izleyeceğiz. Ben heyecanlıyım, sen? Hiç heyecanlı değilim valla. Güzel bir sezon finali beklemiyorum. Bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, aç o zaman, başlayalım. Başlıyorum. Başlattım hocam. Benden günah gitti. Hocam neden heyecanlı değilsin ya? Ya fragmanlar falan bana çok heyecan vermedi. Zaten son birkaç bölümdür de hiç iyi değil. Öyle etkileyici bir sezon finali falan beklemiyorum. Bence çok basit işler falan olacaktır. Büyük ihtimal bir kaza, bir böyle ölüm. Kim ölür? Ya biri kaza geçirir gibi geliyor bana. Sanki bir trafik kazası bir daha olacak gibi geliyor. Bilmiyorum, belki Gaziantep'e giderken Seyranların otobüs bu kaza geçirir. Ölüme gelecek olursak ya sosyal medyada hattuç falan geçiyor ama Olabilir. hani biz sürekli Halis diyoruz ya, sanki Halis bir kalpten gidecek gibi. Yalıda değil mi? Evet, Pelin belki bileklerini kesebilir evde. Hani ilaç alacaktı, ilaç yediremedi. Şey olacak mı peki Bileklerini yani? kesebilir. Hani biliyoruz ikinci sezonda farklı şeyler göreceğiz kadroda. Acaba mesela Pelin'in çıkışı bu bölümde olabilir mi, yoksa onu ramakta mı Bence bırakırlar? Pelin'i öldürecek gibi yapıp ikinci sezon tekrar diriltirler. Kurtarılır yani. Nasıl devam edecek oğlum ya? Ben bilmiyorum, ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Hadi başlıyor. Evet, başlıyor. Bir de Ferit de Seyran'ın da mutlu bir sonla biteceğini düşünmüyorum bu sezon finali hikayelerinin. Doğru. Bitmemesi de gerekir aslında. Evet. Bakalım nasıl daha farklı yaptılar hani. Umarım senin dediğin gibi şey olmaz. Hani sen dedin ya, arkadaşlar siz çok kapsamlı düşünüyorsunuz. Senarist aslında en klişesini. Çok basit, aynen en klişesini düşünüyor diye geçen bölüm demiştim. Bakalım, göreceğiz. Evet, mektupla açıldık. Ah, kesin kavga edecek. Bak izle, deniyor. Ne diyorsun lan sen? Ha? Sabah sabah senin canını dayak mı istiyor? Dayak istiyor bence canı, evet. Adam doğru dedi. Yani boyuna posuna da bakmadan böyle kabadayılanması da. Nasıl yaptın ya bunu? Oğlum Orhan ışınlandı mı havalimanına? Ya şimdi ben Orhan'a hak veriyorum empati kurduğunda. Bir çocuğunu, oğlunu kaybetti zaten. Bir oğlunu daha kaybetmek istemiyor. Ya Ferit çok şımarık büyütülmüş. Ben geçen bölümde dedim, tepkiler gelmiş. Yok Ferit'i anlamıyorsunuz. Anlayacak bir şey yok yani. Fazla şımartırsan çocuğu böyle olur. Yok sevgi verilmemiş falan filan. Sanki bizim analarımız, babalarımız anasına babasına çok sevgi görmüş gibi. Ya bir de dizi öyle bir noktaya evrildi ki hani herkes haksız. Öyle bir sıkıntı da var yani. Ama Ferit çok haksız. Adam yerine koymadığı Seyran için ölmeye göze alan bir Ferit. Nereden nereye geldik? Bir anda oldu bir de her şey. Yani hiçbir şey, değişimi de göremedik tam. Hikayesi yeni başladı aslında. Bence ikinci sezonda asıl Ferit'i göreceğiz. Çok geç açtılar yani hikayesini. Mert Ramazan iyi oyuncuydu. Sırf şu senaryo yüzünden çocuk artık gözüme batmaya başladı yani. Sakal uzatınca falan tam Şahmaran'daki haline benzemiş bu arada yani. Asla ayıramayacaksınız bizi. Ne oluyor oğlum? Ölüyor mu Ferit? Ne oluyor? Orhan'a yazık ya, ben hak veriyorum adama. Ya bir kıza değmez ya. Hele ki Seyran gibi birine hiç değmez ya. Seni adam yerine koymadı kaç bölüm boyunca yani. İşte aşk hocam ama şimdi Ya öyle aşk mı baktığımızda. abi, öyle cıvıcık vıcık bir aşk. Ergenler daha bunlar, büyümemişler ki. Ne Seyran Ya ne o yüzden Ferit. de aşkları zaten öyle yetişkin bir aşkı gibi değerlendirilemez. Ya aklı başında değil yani bu iki karakter. İşte böyle ailede de çok zor. Ben bu uğurda ölmeyi bile göze aldım diyor. Yani nereden nereye geldik? Neyin ipucunu vermeye çalışıyor? Şu an senarist onu Şu an anlamadım. hiçbir şeyin ipucunu vermiyor bence. Ya şey mi, Antep'ten çıkamam gibi bir şey mi var burada acaba? Gidersem son görüşmemiz olabilir tarzı Evet, bir sanki mesaj mı? öyle bir izlenim aldım ben ama. Veda etti sanki yani. Evet, ne oldu şimdiye kadar arkadaşlar? Abi Halis ile işte Orhan konuştular. Yine bir gerilimli sahne vardı arada. Şimdi Asuman'la konuşuyor Orhan. Asuman da meydan okumaya başladı ama Asuman'a söz söylemeye hak yok artık yani. En büyük acıyı çekti ama Orhan da baba olarak büyük sıkıntı acı çekti yani. Ya Orhan'ın bence bugüne kadarki en büyük sıkıntısı çok pasif kalmasıydı. Evet, çok beta karakter. Ve şimdi de onun acısını böyle çekiyor, bir korumacı yapıya büründü. Ya bunu yeni mi fark ettin? Ölünce mi peki? fark ettin Fuat'ın oğlun olduğunu? Halis topladı. Baskın atacaklar. Safet'in Yalı'ya gidecek. Aynen, bir baskın olacak. Bakalım ya, şu ana kadar ama hiç aksiyon olmadı, full dramdan gidiyoruz Evet, şu an sadece dram var. Temposuz. Tempo yok. Dizinin kurgusunu yapan Emrullah Bey tweet'e atmıştı. Hani öyle bir sezon finali geliyor gibi. Bu muymuş sezon finali? Şu ilk 20 dakikada pek verimli başlamadık. Yeni bir şey görmedik. Yine Zerrin muhabbetleri. Ya bu yemiyor artık. Kazım'la Zerrin arasındaki iletişim yani. Her bölüm date'e çıkmaları. Neyin flashback'i lan bu? Yalını da özlemişiz. Abi evet ya. Böyle bir sahne yoktu değil mi bu? Aynen, bu işte birlikte olduktan sonraki Muhabbetler. Seyfer. Hocam Seyran'da sanki ilk geceden sonra bir artık çekingenlik yok. Ferit'ten diyaloğu bekliyorum. Niye bu kadar beklettin Ya beni bir de falan bunlar tarzı. evliyken yapmadılar bir şey de. Ferit fena şu an yalnız ya, çocuk. Harbiden paramparça Plan oldu. güzelmiş yalnız. Görüntü yönetmeni tebrik etmek lazım.
Evet, Kazım'ın izini sürecek Ferit şimdi. Ha, yine date'teler Zerrin'le şey. Abi bir suyunu içerim ya. Sen zaten izlemezsin. Abi bunları, ben sevmezsin. Zerrin olduğu sahneleri valla izlemek istemiyorum hocam. Bana özetlersin ya. Aynen. Sen bize bir su koy abi. Hocam ben sana bir su koyup geliyorum. Siz bana özetlersiniz. Gerçi bir şey de olduğu yok ya. Abi Peri'nin muhabbetler dönüyor şu anda. İntihar etti falan mı? Aynen onları anlatıyor. Abi. Ne oldu? Gel. Yakalandılar. Ah, Ferit geldi değil mi? Abi eyvallah Abi su için. suyu veriyorum sana. Hocam sana da. Eyvallah hocam. Harika ya. Bakalım ne olacak ne bitecek. Alkışlıyor. Kazım çok iyi oyuncu ya. Geç kalmış bir sahne yani. Sezon finaline mi sakladınız bu ikiliyi öğrenmesini? Neyi olabilir? Mekan güzelmiş. Seyran'ı soruyor burada. Nerede falan diye. Söylemez ama. Abi niye söylesin, istemiyor. Bu arada Kazım'a bu kadar meydan okuması da abes kaçtı yani. Ne oluyor? Kayınpederin o senin eski yani. Kazım'ın da o kadar sakin kalması da bence saçma. Ya o kadar karakterlerde o kadar tutarsızlık var ki ya. Al örnek sahne işte. Mesela direkt. Bütün dünya bir araya gelseniz de böyle bir şey olmayacak. Tabii efendim. Vermeyeceğim buna. Kesin izin vermezsin. İzin vermeyeceğim. Ya Polat Alemdar'laştırmayın şu karakteri ya. Ya sen daha 22 yaşında ergenlikten yeni çıkmış birisin ya. Ne yapabilirsin, dünyaya meydan okuyacakmış. Daha geçen gün dalga geçiyordun. Bekaretini sorguluyordun Seyran'ın. Ne oldu da birdenbire böyle bir uğruna ölürümler falan başladı ya. Ya ama bir gariplik var şu an bölümde. Ya sanki hakikaten Ferit'i ölümüne hazırlıyorlar gibi bir şey hissediyorum ben ya. Herkesle bir vedalaşıyor sıra sıra yani. Ya bir Fuat'ta olan muhabbetin aynısı oluyor şu anda. Ya başrol çıkarma Allah aşkına ya. Ya tabii ki çıkmaz. Klişeye Hani- başvururlar zaten. Yok zaten bence de çıkmaz da sadece bu bölümün özelinde bu formülü deniyorlar gibi hissediyorum. Çünkü oğlum Hattuç'la Seyran'ı görmedik, yarım saate geçti. Evet Hani Abdülçe Seyran bayağıdır yok. otobüste daha gidiyorlar hocam. Kızılcığa geçsene Kızılcığa. Hocam biraz. geçeyim Kızılcı abi, ben de bir bakayım bir geç. Bence Kızılcık'ın sezon finali bundan daha iyidir abi, ben sana diyeyim ya şu an. Tarık nerede? O da mı Antep'e gitti? O da Antep'e gitti aynen. Kazım'la söz şey yaptılar ya, anlaştılar ya. Yalnız Abidin galiba bir şeyler fark edecek, öğrenecek, fragmanda falan da vardı. Ya Sunay'ı görür mü? Bilmiyor çünkü burada olduğunu. Gördüğünü zannetti de anlamadı durumu. Ferit geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yani Tarık'a laf ediyorsun da sanki senin torunun iyi alt. Oo, Saffet'e atar yapıyor. Tek gecelik ederler seni Ferit. Terbiyesiz bir çocuk ya Ferit, değil mi? Yani dedesine yaptığı terbiyesizlikler, kendi büyüklerine yaptığı terbiyesizlikler o kadar şımarık büyütülmüş ki. Yoksa yemin ediyorum alırım ayağımın altına. Halis Ağa'ya bile şu an meydan okuyor. Baya gözü döndü. Ya daha 2 günlük kız için bu ne şey yani? Seyran'ı çağır. Yok oğlum Seyran falan ya. Aa, Yok mu Sunan'ın gelmesi? Müzik değişmeli. geldi bile. Ha geldi işte. Abidine geçelim hemen. Geçti. Oy. Şimdi Sunay'a geçecek hocam. Sunay'a geçelim. Abi Abidin'in bakışı bile oynatıyor ya. Abi sesi önce geldi, şimdi içeriden görüntüyle Ya bir de geliyor. çıplak ayak gelmiş kız. Saffet yine delirecek şimdi ya. Bu şey var ya, döverler kanka şu an. Küçük Junior Saffet'i kesin döverler, bir karına sahip çıkamıyorsun falan diye. O kadarını da yapmazlar lan. Bence de o kadar yapmazlar canım. Torununu niye dövdürsün oğlum? Ya hem Saffet hem Sunay olabilir bence. Aa bak şimdiden başladı zaten. Laf yedi şu an. Oy. Abidin'le yüzleşme. Ferit gitti. Hışımla Abi çıktı. koca yalıda gizli saklı. Yani nasıl buluştunuz burada ya? O kadar da klişenin klişesi ya. Ha, arkada hiçbir çalışan yok. Bunlar ne alaka? Bizim gelinle bir adam oturuyor konuşuyor O muhabbeti. kadar adamınız var güya ağasın. Evin her tarafında koruma var ama bura boş kalmış. Niye? Çünkü Abidin'le sonra görüşsün diye. Evlendiğini söyleyecek kesin şimdi. Zorla evlendirildi. Ha bir de Ferit buna evlenmedi demişti değil mi galiba? Bak ikisinin de arası bozulacak. Evet, Abidin'le Ferit yine açılacak aralara. Bu kadar kolay mı ya gitmek? Abi Harbiden ya. Harbiden ha. O kadar kolay mı yani git demek? Ya ne olacak canım? Yani o da Saffet'e alışır artık zamanla. Hem de hiç değmezmiş. Senle hiç değmezmiş dedi. Mahvoldu kız ya. O masıl Abidin bitti ya. Ya Abidin zaten bitti. Ya Abidin ne olacak zaten abi? Abidin yaşamıyor de ki. yenisini bulur yani. Aşk o kadar spesifik bir şey değil ya. İnsan hayatına bir defa aşık olacak diye bir şey yok. Yeni insanlar hayatına girdikçe aşık olabilirsin. Hocam ama şimdi hayatının ikisinin de ilk aşkı ya. Yani o yüzden ilk çok aşkı. çarpıcı. Bir şey soracağım. Abidin birkaç bölüm önce kafasına sıkmayacak mıydı? Evet. Sıkması lazım. Biz herhalde bölüm sonunda kafasına sıktığını falan görmemiz lazım. Kalp acısı çok fena hocam. Şu an azar yiyor Junior Saffet. Ne oluyor lan? Odayı mı kapatacaklar? Odaya geç. Oğlum niye ayakla Ne oluyor? Niye yatırılan? falakaya yatıracak? Oha! Ulan kendi torununa bile bunu yapıyor lan. Aa! Lan yoksa çocuğun ayak fetişi buradan mı geliyor lan? Abi net buradan geliyor bu arada.
Oha. Hiç oradan geliyormuş. Bölümün şu ana kadarki en orijinal sahnesi bu olabilir bu arada. Aa bayağı falakaya dövüyorlar herif. Tam gün bura. Ulan dizinin her tarafında şiddet var ya. O inanılmaz. Antep'e mi geçeceğiz? Geçelim artık Abi Antep'e. geçelim ya. İstanbul geçişi var. Korhanlar eve dönüyor. Daha geçmedik. Bu ne Kaç oğlum? dakika oldu? Abi kaç dakika oldu? 50. Abi 50 dakika oldu Antep'e gidemedik. İstediğin kadar bağır. Dedelere. Ya abi o kadar abes ki yani. Asi ergen çocuklar olur ya 13-14 yaşında annesine babasına kızanlar o yani. Hani bu çocuk böyle değildi ilk başlarda. Daha olgun davranışlar sergileyebilen bir insandı. Espriye vuruyordu genellikle böyle şeyler yaptığında. Ne olacak Seyran'ı elde edince? Ne bileyim yani öyle çok bir esprisi de yok ki Seyran'ın hayatında. Bir şey değiştirecek bir şey değil yani. Ben senin torununum. Ha, bana tepki gösteriyorlar bu arada. Yok işte hiç ruhtan anlamıyorsunuz falan. Yani ben erkek bakış açısıyla düşünüyorum. Bir erkeğin böyle Ferit gibi olması çok mümkün değil yani. Duygularımı. Geçemezsin dede. Haklı, duygularımı ezip geçemezsin diyor bir yandan. Ama onun sayesinde varsın. Eğitimin onun sayesinde. Ya bence bu dizideki temel şey şuydu hocam. Seyran'la tanışınca aslında bu yıldaki hayatının hayat olmadığını fark etti Ferit. Tamam o zaman elinden bütün her şeyi alsınlar. 3-5 kuruşa gitsin çalışsın bir yerde eğitimin neyse. Sen oyuncağın olmayacağım. Sana bu hayatı sunan vadeden dede zaten. İdolün de dedi şimdi olmayacağım dedi. Hocam bu adamın muhasebeyi verdiler. Muhasebede bile Pelin'le yapamadı ya. mesajlaştı. Ya kimsin abi Ya. sen Ferit Koran ya. A sözü üstüne Ferit Korhan sözü. Şunu da falakaya yatırın. Atın lan. Yani. Gün yüzü görmeyecek derken. Fragmanda var ya bir yere kapatıyorlar herhalde. Ha. Yine kaçıyor ama. Aa ben Tarık falan kapatıyor zannediyordum lan. Baya Halis Sağ kapatıyor. Abi şöyle bir şey var. Bir defa bu evdeki herkes Halis'e elbette saygı göstermek zorunda. Çünkü bütün servet bu adamdan geliyor Abi abi. el pençe olacaksın bu adamın karşısında. Hani Ferit diyor ya beni oyuncağı olarak göremezsin. Tamam elinden her şeyi alalım. Seni yollayalım. Antep'te bir hayat kur bakalım Seyran'la. Kurabilecek misin? Ne özelliğin var senin? İmkansız. Aha geldik. Antep turizm, Antep seyahat. Sonunda Antep'e geldik arkadaşlar. Bu arada az önce Çetin Tekindor çok güzel bir cümle sarf etti Gülgün'e. Bir oğlum daha kaybetmeyelim diye yapıyorum dedi. Evet herkes şu an o komplekse girdi. Herkes bir korumak istiyor. Ölüyor çocukları galiba falan. ya. Öldürülecek süsü verilecek bu çocuğa. Sen şey demiştin ya yurt dışına kaçırılacak ya da öldü gibi gösterecek herhalde Ya öyle ben bir şey. bilmiyorum. Ben daha basit düşünüyorum. Şu an bence en klişe yöntem neyse ona başvururlar. Geçen bölümde dedim. Ne mesela? Mesela Çetin Tekindor bence net şu an kalp krizi geçireceği anlaşıldı. Ferit onu çok Hattuç'un yordu. da başına bir iş gelebilir o an. Hocam bence Halis'le Hattuç aynı anda kalp krizi geçirecek. Seyran'la Ferit'in de böyle bir yerde geziyorlar ya. Ha, su boyunda böyle nehir gibi bir yerde. Aynen. Orada bence ya Tarık ya da Tarık'ın adamları ikisini de vuracaklar ve son şöyle bitebilir bence. Hem Hattuç hem Halis kalp krizi. Hani paralel gidiyor ya hep dede torun ilişkisi. Onların ikisinin de başına bir iş gelebilir. Ya tabii Seyran etkilendi yani kızcağız da. Abi birinci sezon aslında Seyran'ın dönüşüm hikayesiydi. Yani Ferit'lik çok bir şey yoktu. İkinci sezon biz Ferit'i göreceğiz. Kızımız soluyor. Doğru söylüyor. Soluyor vallahi. Güzel kızımız soluyor. Ya benim anlamadığım şey şu. Hani Seyran çocuk tamam. Yani çünkü bir şey yaşamamış. Hayatına hiçbir erkek girmemiş. Onun şu anki ilk sevdası Ferit ya. Hani onun bu davranışlarını, bu çocuksu hareketlerini anlamlandırabiliyorum ama Ferit bana abes geliyor. Tutarsız geliyor. Çünkü böyle bir karakter değildi. Bak burada mesela Kazım her şeyin o kadar çok farkında ama hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim mi? Kazım kesinlikle geceleri ecel terleri dökerek uyuyordur hocam. Net yani. Ya Ferit'i attılar içeri şimdi. Kör kuyularda şu an hocam o pis oldu adam. Nasıl çıkacak buradan hadi bir tahmin istiyorum. Tabii ki de abi çıkartır yani. Başka Sen ne kim? diyorsun hocam? Ya abi çıkartır ya da bir şekilde bunlar uyur bir şey yapar yani. Ya dede şuna 2-3 tane şavar vursa bu çocuk şu hareketlerin binde birini yapamaz ya. Yine Amerika'ya kaçar gider ha. Bu arada ben dedesi olsam bu çocuğu şu an bayağı bir dövmüştüm. Hocam ama çözüm mü? Daha dövdü de daha önce. Bir şey değişmiyor. Nasıl Bu adam abi nasıl değişmedi adam yurt dışına gidiyordu işte. Seyran döndürdü. Şimdi Seyran olduğu sürece istediğin kadar parçala bu adam Abi bitmeyecek. ölecek yani daha bunun şeyi mi var? Aşkı uğruna ölmek ne alaka yani gencecik çocuksun sen zaten abisini kaybetmişler. Şu an gözü iyice karardı ya. Ölse bile umurunda değil biliyor musun? Bir kere Seyran'ı görmek istiyor. Bakın yani. izleyiciler şöyle bir empatisizlik kuruyorlar sonra da beni suçluyorlar ve sizde de var aynısı. Herkes Ferit'te Seyran bakış açısıyla düşünüyor. Niye hiç Orhan'la Halis veya Gülgün bakış açısıyla düşünmüyorsunuz? Siz hiç evlat Yo, kaybettiniz mi? düşünüyoruz. Onlar Niye? haklı esas abi. Niye Ferit'te Tamam Seyran haklı olsun? asıl haklı olan Orhan olduğunu zaten konuştuk. Sen niye şu an bize top attın ki? Asıl haklı olan kim biliyor musun? İfakat. Ailesini korumaya çalışıyor kadın. Ne diyorsun mesela bu konuya? Ya yok İfakat'in çok daha... Yani şimdi mesela niye İfakat tarafından düşünmüyorsun? Daha demin bizi azarlıyordun. Evet hocam. İfakat tarafından düşün. Tamam İfakat'ta tabii canım Heh, yani. bak ne oldu? Evet. Biliyordun değil mi falan dedi Ferit'e. Abi.
Hiç dokunma Ferit şu an. Abiyle empati kur. Abi ne yapsın abi? Ölmesi lazım adam. Şu ana kadar izlediğim bu bölümdeki en iyi sahne. Abi o kadar haklı ki ya işte Suna için değmez diyor lan. Suna için değmezse Seyran için değer mi ya? Hakikaten ya. Ya o kadar bencil ve egoist bir çocuk ki Ferit. Ve Mert Ramazan o kadar iyi oynuyor ki bu karakteri. Helal olsun yani. Gerçek hayatta da olduğu kişiyle çok farklı yani. Bu da bir başarı. Evet normalde gerçek hayatta ne kadar mütevazı, hoşgörülü, alçak gönüllü bir insan. Gerçekten başarılı bir oyuncu. Abi de fena döktürüyor ya. Ferit itici bir karakter olmaya başladı diyor mu? Tutarsızlık çok. İntihar edecek ya bu adam. Abi mi? Bence intihar edecek, ona gidiyoruz. Bence dizinin en sıcak insanı ve en doğal insan abi. Yok Normalde ölmez de yani bir şey yapacak kendine. Attuç'la Seyran konuşuyor. Ağlama sekansı yine. Klasik. Ah be Seyrancığım neler çektin ya. Alo? Ya Suna kaşınıyor var ya birazdan başına bir iş gelecek ha. Ailesi adına bir ilan yayınladı. İfakat motivasyon konuşması yapıyor şu an. Fatih Terim 2000 şampiyonluk konuşması. Özel bir teşekkür ederim. Bak kaç saattir izliyoruz hala tempo yok. Vallahi ya. 1,5 saate geçti. 2'ye yakınlaştık hatta. Ya şu an tek iyi sahne Ferit'le abinin sahnesiydi. Çok egoist ve bencil bir Ferit'le çok içten ve dostane bir Abidin gördük. Bak çok ilginç bir şey var. Maaş olayı devreye girdi. İyi ki varsınız. Ha bir de iyi ki varsınız çekti. 1,5 bölüm falan bu maaş olayıyla alakalı bölüm izledik. Ve şu an tek cümleyle bitirdiler bu maaş olayının. Bunları yapabiliyorsan niye tercih etmezsin de buna 1,5 bölüm ayırırsın? Dizi süreleri çok uzun. Ne diyorsun sen Mustafa? Orhan 1000 parçaya bölündü yalnız var ya. Orhan fenalaşır mı? Net. İşte Orhan kalp krizi geçirecek ha. Adamları oraya yığın. Para Ferit'in pulu. Abi acayip makyaj yapmışlar kadına. Süper şey yani. Korkuluk gibi şu an. Yine aynı diyaloglar. Nasıl babasın sen? Nasıl babasın sen? Abi ne yapsın? Baş edemiyor adam ya. Şımarık bir çocuk, egoist bir çocuk. Aha ne oluyor? Oğlum Orhan ölürse yalnız bayağı twist olur yani. Yok be. Sonlara yaklaşıyoruz. Bak şu an konuyu değiştirdik. Hani son bir saate girdik dedik. Biraz daha dikkatli odak izleyelim. Umudun var mı? Abi yok. Bu adam da fenalaşacak. Bu adam galiba dediğimiz gibi ölecek ha. Yalnız bak Halis ölecek diyoruz ama hiçbir şey olmadı şu ana kadar. Hani ölecekse birilerinin aslında ölmesi gerekiyordu. Yani her şey şu an son herhalde yarım saate falan kilitlendi. Orada göreceğiz her şeyi. Ya bu da çok basit yani. Bütün sezonun özetini de 20 dakikaya sığdırmak yani sırf sezon finali diye bana çok abes ve klişe bir senarist başarısızlığıdır. Seyran şimdi şey yaptı. Ferit'in bir mesaj gönderdiğini düşünüyor çocuklarla baklava şeyinden. Ama hani izin de alması lazım Attuç'tan gitmek için ama Tarık da yani... Attuç da iyi yol yapıyor ha bayağı. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben Tarık'ın çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bayağı da karizmatik bir çocuk. Bence gelecekte iyi yerlerde görürüz. Evet, Halis Ağa'nın ölümüne bir yol yapıyor şu an. Yalnız hocam müzik de çok güzel seçilmiş ve Antep'e döndük. Baklavacıdayız. Görünce bir Antep'e gidesim geldi ya Antep'e. Don canım baklava istedi. Bu arada Dizi Çapkını'nı izleyerek Trendyol Yemek'ten 20 liralık indirim. Bize ne zaman sponsorluk gelecek ya? Hemen Trendyol Yemek tanıtmalık yer mesela şu an. Evet, flashbackleri izliyoruz Baklavacı'daki. Seyran da şu an Baklavacı'da. Abi dizinin prime dönemleri ya. Ferit'in baksana ne Ferit kadar bu arada zayıf. genç. Daha yakışıklı. Genç böyle. Ferit. Zayıf bir de. Vakıfsa Vakkas Usta'yı gör şimdi kim? kimse yok mu? Suratındaki gülümsemeyi kaçırmadım. Senin gizli bir seyferci Ama olduğunu güzel biliyorum. sahne, güzel sahne. Sen zaten bir seyfercisin ama sen çok gizli bir seyfercisin. Seyran'ı takip ediyorlar yani çok Bu arada buradan fark ettim abi, bu kaçamazlar. arada arkada. Ferit. Seyran tabi fark etti. Tarık'a bir racon. Şu an şeydeyiz, senin dediğin o nehir sahnesindeyiz hocam. Sona gelmedik, daha var demek ki burası son değil. Demek ki Son ölmez değil. burada. Aynen. Bu arada çok güzel yermiş ya Antep. Yani şu anki çekilen sahnelerin yerleri falan çok hoş. Sonunda kavuştular ama acaba kaçabilecekler mi? Nereye kaçacaklar? Öldürecekler seni benim yanımda görürlerse. Aa bak öldürecekler diyor seni benim yanımda görürlerse diyor Seyran. Ya bu çocuğun bu özgüveni de beni deli ediyor. Hiçbir şey yapamaz. Nasıl yapamazlar abi? Hayal evreninde yaşıyor yani. Ölümü bile göze almış şu an. Çok Abi bayağı. Tarık hasta değil mi? Deli yani çocuk. Her şeyi yapabilir. Abi de sen adamın kafasına silah dayadın. Ondan sonra racon kestin. Ondan sonra şimdi seni vurmaz mı bu gördüğü yerde? Vurur abi ya. Ferit ölmeyi bayılmak zannediyor. Ama Seyran'ın kollarında böyle vurulduktan sonra böyle şey yapsa hocam Bu ne çok klişe mi? tam dünyanın en klişe 100 sahnesi yıldır yapılan olmaz şey mı? mi bu? Yapar mı? Yapar. Bu senaryodan her şey bekliyorum. Yapar mı? Yapmaz umarım be. Bence de yapacaklar. Demeyin. Kim izleyecek oğlum Ya ikinci bence sezon? dediğim gibi olacak. Ferit ve Halis aynı anda başına bir iş gelecek ama Hattuş'la Seyran'ın da aynı anda başına bir iş gelecek. Pelin nerede abi? Pelin bence intihar edecek birazdan. Dileklerini keseceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi bunlar anlaştı. Sabah seni bekleyeceğim dedi. Herhalde senin dediğin o aksiyon herhalde sabah gerçekleşecek. Sabah kaçmayı düşünüyor Seyfer. Ama yani şimdi şöyle bir şey de var. Tarık bunun farkında. Buna engel olacak. Ben bu arada hakikaten Tarık'ı çok
beğenmeye başladım yani. Çocuk bence art house sinemada değerlendirilebilecek biri. Şaka yapıyorum, gerçekten çok hoşuma gidiyor yani çocuk. Ben de beğeniyorum. Değil mi? Ya tipi çok sinemaya uygun aslında diziden ziyade. Hatta Mert Ramazan ayrı bir karakter ama o artık star oldu. Bir oyuncudan ziyade. Gülgün'e mi bir şey olacak yoksa? Gülgün'e hiçbir şey Hayır, olmaz. fragman bu ya. Fragmandaki sahne. Ferit'in başına bir şey geleceğini anladı. Evet. Halis ölüyor galiba. Evet, şu anda Latif içeri giriyor. Su getirdi. Suyu da kendi içecek büyük ihtimal. Evet, kapıyı açıyor şimdi. Allah Allah. Ferit de Seyran'ın evlilik şeylerine falan bakmış şu an Halis ağa. Gitti. Ben söyleyeyim, öldü. Öldü. Vicdan azabından öldü hocam. Yok be. Kriz geçirmiş hocam. Kriz geçirmiş de kurtarılır ya. Kafası tutmuyor adamın. Öldü herif. Aa. Gitmiş abi. Biraz önce İfakat dedi ki Ferit'in suratını görmeden ölmez dedi o. Acaba fotoğrafları gördü suratını. Tabii işte, öyle bir bence mantık. öyle Şey bir- kullanılmış değil mi burada? Steadicam. Steadicam. Abi efsane ya. Hocam bende Steadicam fetişi var. Bayılıyorum ya. Abi şey detayı çok güzel burada. Seyran'la Ferit'in evlilik fotoğrafları elinde ölmüş Halis ağa yani. Hattuç'u hatırladı belki orada. Öldü mü ki acaba bilmiyoruz daha. İkinci sezonda göreceğiz o. Yaklaşık 6 ay öncesinde söylediğimiz teori tuttu mu? Şu an tuttu gözüküyor. Seyran kaçıyor sabaha karşı. Ferit plan kurmuş. Şu Tarık'ın kafasına silah falan dayadılar. Bu arada bunu direkt sabah çekmişler galiba 6 gibi falan. Evet, gün doğumunda bir sahne var. Şu anda Tarık ortada yok. Tarık men edildi. Bu arada burada bir color da değişmiş değil mi? Sanki sadece gün ışığı değil color'ı da değiştirmişler aynen. Evet, daha soluk. Daha soluk, evet, mavi renk. Geldim. Böyle mi bitecek mesela? Bir dakika, Halis'in başına bir iş geldi. Şimdi Tarık... Seyran ya da Ferit'in yanına gelip bir şey yapacak bence. İyi de oğlum Ferit'e adamları yolladı. Bence Tarık nasıl kurtulacak ki? Mantık hatası olur. Evet, haklısın aslında. Çünkü bayağı hemen... İki tane adam silah doğrulttular. Doğru. Ah. Abi mantık hatası. Nasıl İkisini birden vurdun mu ya? Fantastik şeyler yani. Nasıl kurtuldun lan hakikaten? Kimi vurur arkadaşlar? Bence kendini vursun, çocuk dizide harcanıyor yani. Abi Ferit'i vurur ve maalesef galiba şey olacak. Yani Seyran'ın yüzyılların kollarında. klişesi. Abi ben olsam bir vurma sahnesi yazsam ben Seyran'ı vurmasını isterdim. Ferit'in o Abi acı ikisini de çekmesini. vursun. Ama Ferit ölürse hakikaten. Ya Ferit ölmez de. Oğlum çok iyi oynuyor ya şu an çocuk. Harbiden. Bir dakika, ben bir şey anlamadım hocam. Neye dayanarak böyle Seyran'ı aldı da yürütüyor? Ya Seyran'ı vurursa bu nasıl bir mantık hatası abi? Yuh Tarık'ın ya. arkasında biri olur. O sallıyorum. Orhan attım ortaya. Öyle bir güveni olur. Abi olur falan, Yaparsın değil mi? Oğlum Evet. bu ne aptalca. Lan belki Seyran'ı vuracak. Evet. Hayır, nasıl güveniyorsun da yürüyorsun öyle? Bu kadar da başarısız senaryo yazılmaz. Ya Seyran'ı vurursa ne olacak? Vuracak ya. Vurdu. Bence birisi çıkabilir. Vurdu mu? Çok bariz şu anda. Kesin. Ha, vurdu işte. Vuruldu. Omzundan mı vurdu? Kuşların uçması güzel detay. Bu da klişedir ama. Ay şeyi geldi. Çok sevdiğim bir türküdür bu. Antep türküsü. Oy gelin gelin. Ağır çekimde düşüyor Ferit. Abi beyazı da giydirmişsin kan gözüksün diye yani. Klişe üstüne klişe. Kan torbası patlasın diye. Seyran'ın kollarında mı şimdi ölecek konuştuğumuz gibi? O kadar klişe ki ya. Pelin de gördünüz intihara kalkıştı. Ne oldu şimdi? Yani Pelin'in intiharını da anlamadık. Öldü mü? Ne o? Ya o kadar soru işareti bırakıldı ki yani. Ama mesela ben Pelin'in ölmesi merak etmiyorum ya da Hattuç'un ölmemesi. Çok... Bu hiç ölmez. Zaten bu zaten ölmez. Sadece Halis ağa öldü yani baktığında. Yine çok bir şey hizmet etmeyen bir bölümdü. Hiçbir şey ya. O kadar mantık hatası var ki ya. İzlediğim en kötü sezon finallerinden biri olabilir yani. Ya sırf şu türkü için şu sahneye katlanıyorum. Çok sevdiğim bir türküdür. Dinleyelim bari ya. Hayır, Seyran bir ambulansı falan arasa Ferit kurtulur aslında. Evet, yine bir Türk klişe sahneleri. Evet, şokta şu an tabii, arayamıyor. Yani en başından beri tahmin ettiğimiz şey nasıl çıkabilir? Bu kadar da artık aklımızla Ben geçen oynamayın hafta ne ya. demiştim? Siz çok derin düşünüyorsunuz dedim sevgili izleyiciler. Bu senarist dedim en basit en klişe yöntem neyse ona başvur dedim. Gördük işte, bu kadar basit. Söyleyecek söz yok arkadaşlar. Ben size bir şey diyeyim mi? İkinci sezonda hani bütün karakterler tekrardan hiçbir şey olmamış gibi diziye başlayabilir her ikinci sezonda. Bu arada ben bir de şeyi de çok merak ettim. Esme Kazım'ı doğrayacak gibi oldu mu? Evet, ecel telleri döküyor demiştik ya, o rüyasında gerçekten ecel telleri döküyormuş hocam. Şunu diyeyim, beklediğim gibi değildi ama çok da yüksek bir şey beklememiştim ama yani başlangıçta dedim ya çok umutlu değilim. O umutsuzluğun da zirvesi yani şu an. Hani bu kadarını da beklemiyordum. Bir incelemeye geçelim de doğrayayım diziyi ya. Şu an çok sinirliyim yani. Kapatıyorum hocam, bundan sonra bir sahne yoktur herhalde yani. Ferit de bitti. Sadece türkü güzel. Sezon finaline dair tek olumlu yan bu. Kalk gidelim hocam, boş ver ya.